Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimizin atalarından olan Hz. Muğdar Efendimizin şehadetinin yaşanmış olduğu Petra'dayız. Petra için tarihsel süreçte yine Beni İsrail'in bir sözüyle başlamak lazım. Zira Petra'nın kurucularının Hz. İsmail Efendimizin oğulları Nebati'den aldığına dair bir beyanat var. Ancak Nebati kelimesinin Tevrat'ta geçen özelliği ele alındığı zaman ve yine Hz. İbrahim Efendimizin İsmail Efendimiz oğlu olarak Tevrat'taki anlatımıyla bir kölelik çocuğu olduğu iddiası söz konusu olduğu için, gerçi bir cariyeden doğmuştur ancak bir kölelik üzerine kurgulandığı için bir kölenin devlet kurması ne kadar garip olmaz mı? Dolayısıyla Hz. İsmail Efendimiz'i kah çok uzaklara koymaya gayret eden, çöllerde kayboldu diyen, en sonunda geri dönüp Petra'nın kurucusu diyen, yıllar sonra Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın da Petra'da doğup orada büyüyüp güya orada yaşayıp bütün İslam tarihinin de büyük bir hata yaptığını söyleyebilen bugünkü İngiliz anlayışının belgesellerini görebilirsiniz, çünkü devamının niteliklerini oluşturmuşlar. Ancak önemli bir meselemiz var. Hz. İsmail Efendimiz ve Hz. İbrahim Efendimizin bu Nebati olarak anılışı Sebe Araplarında söylenen bir isimdir. Ancak Sebe Arapları ile Petra arasında ciddi bir fark olduğu gibi Sebe Araplarının yaşadığı bölgeyle bu bölgenin de pek bir alakası yok. Bir başka önemli mesele, yine Beni İsrail anlayışı, bugün bir başka kaynağa baktığınızda göreceğiniz üzere Hz. İsmail'in ikinci oğlu Kedar'ın ondan öncekilerdendi diye beyanatıyla yine Petra'nın kuruluşuna dair Hz. İsmail Efendimizle alakalarını kurmaya çalışırlar. Ancak Petra'nın zenginliği, büyüklüğü, Hz. İbrahim Efendimiz, Hz. İsmail Efendimiz'e bunları bırakmışken, hele ki Tevrat'ın anlayışıyla İsmail Efendimiz ile İshak Efendimiz arasında hiçbir bağ olmadığı düşünülürse tırnak içinde, hemen Kudüs'ün yanı başında böyle bir ülke kuruluşuna, şehir de değil bir ülke kuruluşuna nasıl izin verilmiştir? Anlıyoruz ki anlatılan böyle bir gerçekle yüz yüze kaldığımızda, bir gerçek değerlendirmeye yapmaya gayret ettiğimizde en kısa tabirle bunun mümkün olmayacağı her aklı başında insanın gözünün önünde. Peki neden söylüyorlar bunu? Hakikat şöyle: ilerleyen dönemde Nebatilerin ortadan kaldırıldığı, Romalılar tarafından ortadan kaldırıldığı bir dönem yaşayacağız ya. O döneme geldiğimiz zaman Nebatilerin aslında Beni İsrail'in başına dert olan bir grup olduğunu anlatabilmek için. Yine kendilerinin yapmış olduğu bir kötülük ve fenalık, yine kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri Kudüs'teki hayatlarını normalize edebilmek ya da vahye uygun hale getirebilmek ya da Tevrat'ı muharref hale getirmenin rahatlığı, gevşekliğini gösterebilmek adına kendilerine böyle bir dayanak bulmuş olsa gerekler. Oysa ki bulunan bütün kanıtlar, bugün coğrafi alanda yapılan araştırmalar, arkeolojik kazılarda Nebati krallığından geriye kalmış olan her ne varsa bunların Asur medeniyetiyle çok yakın ve irtibatlı olduğu gün yüzüne çıktı. Bu yine kafaları karıştırmış olsa da bu konuda elimizde yeterli bir delil yoktur. Belki buraya bir yerden gelmiştir veya aynı dönem olduğu için birbirine benzerdir gibi kelimeleri kullanıyorlar. Ancak hakikat bir Asur medeniyetinin yine köken itibariyle Kürt boylarına dayandığını unutmamak gerekiyor. Hele ki Beni İsrail'in bu süreçte neler yaşadığını diğer önceki programlarımızda anlatmaya çalışmıştık. Yahudilere gerçekten vaat edilmiş saklı kalan toprak olan Petra bölgesi, tarihçilerin halen neden var olduğunu beyan edemedikleri bir alan olarak karşımızda duruyor. O yüzden üzerinde söylencelerin tamamı bugün Arap kabilesi olduğunu söyleyecek noktaya kadar geldiler. Yani bugün Avrupa kayıtlarına baktığımız zaman, Avrupalı tarihçilerin söylemlerine baktığımız zaman, nedir bu Petra krallığı, ne yapmış bu adamlar, Nebatiler nasıl böyle güzel mimari eserler de yapmışlar, hele ki söylemlerimiz arasında söyledikleri şeyler var. Ya Bedevi bir Arap topluluğuydu. Peki bu Bedevi Arap topluluğunun mimari özelliklerini biz neden diğer Arap kavimlerinin kendi öz hayatlarında görmüyoruz? Mümkün olmadığını anlıyoruz. Gerek mimari gerek sanatsal bakış açısıyla bunları görebiliyoruz.
Ama illaki Araplarla Petra arasında bir ilişki kurmak istiyorsanız Ahmedi kuşundan bahsedebiliriz mesela. Gerçi 7. cildimizin bir bölümünde çok kısa da olsa simgelerden bahsediyor olacağız. Siyer-i Nebi yolculuğunda bazı simgeler var ki aslında Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı anlatan, onu izah eden, onları işaret eden semboller. Tıpkı Nebi gibi bugün İsrail bayrağına baktığımızda içimizde bir sinir oluşuyor olsa da üzerinde Davut yıldızına baktığımız zaman, yani onların yaptığı zulme dair bir üzüntüyle beraber bir sinirlenme olsa da üzerindeki Davut yıldızı Hazreti Davud Aleyhisselam'dan bize kalan bir İslam simgesidir. Bakmayınız bugün muharref Yahudilerin elinde oluşuna, aslında bayraktaki yıldız bizim İslami simgelerimizden, bizim İslam peygamberlerimizden birine ait olan bir yıldızdır. Aynen böyle Petra'da bir kuş göreceksiniz. Simgeler tarihi açısından bakıldığı zaman bu kuşun Petra'da öten ve Ahmedi diye tekrar eden ve uzun uzun gecenin belli bir saatinde öttüğü söylenen bir kuştur. Bu kuşun adı önce Ahmedi, sonra Medya kelimesiyle beraber özdeşleştirmiş olan bir kuş türü olup hierogliflere kadar ulaşamasak da Petra'daki kuş varyasyonlarında, oymalarında gördüğümüz bir kuş. Ama sonradan tabii ki özelliği bitmiş veya türü tükenmiş kuşlardan biridir. Allah Resulü'nü anan bir kuş olarak tarihte var. Pek çok hayvanın böyle özelliği var. Bu hayvanlar sonra meşhur olup bu noktalara kadar gelmişler. Babil sürgünü sonrası Yahudilerin geri geldiği yer olarak bilinen Petra'nın gerçek hikayesi aslında Petra'da hiçbir zaman putperestlik olmasa da buradaki figürlere Uzza denilerek Arap İsrailoğullarının putperest oldukları bilincini oluşturmaya çalışmış olan Beni İsrail'e ait olan bir toprak parçasıdır. Gerçekten Sina Yarımadası'ndan Allah-u Zülcelal'in ben size bu toprağı verdim dediği toprağın ta kendisi Petra olur. Tabi sadece orayla alamayız. Geniş bir bölümdür. Ama asli manada bakarsanız bu bölgenin Yahudilere ait, Allah-u Zülcelal'in burada kalın dediği bölge olduğunu da daha önce ifade etmiştik. Romalılar putperest Hristiyanlığı kabul etmeyince Petra halkını ölüme mahkum ettikleri bir sürece gideceğiz elbet. Zira Hz. Muhdar'ı şehadet şerbeti içmesine vesile olan bu insanlar topluluğu ne yazık ki bir süre sonra bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Ne yazık ki diyoruz çünkü putperestliğin hakikaten etkin olmadığı bir bölgede Beni İsrail'in içerisindeki aklı başında insanların sığındığı bir yer olarak karşımıza çıkarken artık Romalılar bu putperest Hristiyanlığı kabul etmedikleri için, paganizm kökenli bu putperest Hristiyanlığı kabul etmedikleri için onları ortadan kaldırmaya niyet etmişlerdir. Kabul edenlerse bu sefer daha güneyden bir topluluğu getirmişlerdir ki bunlar sonradan, çok daha sonradan Petra'da tapınak şövalyelerinin başlangıç noktası olarak karşımıza gelir. Petra oldukça uzun bir hikayedir, geniş bir kavramdır. İçerikleri ve özellikleriyle ele alınsa başlı başına uzun bir muhabbet konusudur hakikat. Ama bir gerçeğimiz var. Petra ne bugün bize anlatıldığı gibi ne de Hz. İsmail Efendimizin çocuklarının kurduğu bir yer. Beni İsrail'in yaşamak istenildiği yer ama yaşayamadıkları yer. Romalıların baskıları sonucunda da bölgeden artık tamamen silinmiş olan bir yer. Petra bu silinme sürecini yaşarken tabii ki Petra'nın özelliğiyle beraber akış içerisinde Roma'nın tarihsel süreçteki bir karşılığı gündeme gelecek. Nasıl bir karşılık? Zira Roma tarihi değiştirecek önemli işlere imza atacak. Bu putperest Hristiyanlığı gündeme getirecek. Öyleyse Siyer-i Nebi'ye giderken Allah Resulü'nün savaştığı putların sadece Mekke'nin etrafındaki putlar da olmadığını anlama zamanımız geldi. Yani yeryüzünde tek ve en büyük ve en çok putlar Mekke'de miydi? Yoksa bütün dünya adım adım putperestliğe geçmişti de o yüzden mi Allah Resulü yeryüzünde vazifesinin başına geldi sorusunun cevabını vermeye gayret ediyor olacağız efendim. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.